Grelin hormonu vücudun açlık ve tokluk hissini yaratan, sizin doymak bilmezliğinizi ya da çok çabuk doymanızı, açgözlülüğünüzü ya da tokgözlülüğünüzü anlatan, sizin aldığınız gıdalarla ödül mekanizmasını çalıştırmaya uğraşan farklı, obezitenin en temel taşlarından bir tanesi olan bir hormondur. Grelin hormonu midede 28 amino asitten oluşan, yani proteinlerden oluşan bir hormondur. Bu hormon gariptir ki tek başına üretildiğinde istediğiniz kadar bol miktarda üretin, hiçbir etki yapmaz. Çünkü bu tetikleyici hormonun, yani vücudunuzu bir silah gibi düşündüğünüzde, grelin hormonunu bir tetik olarak nitelendirirseniz, bu tetiğin patlayarak vücudunuzun bütün sistemini ve metabolizmasını değiştiren bir sistem oluşturabilmek için başka bir kimyasala daha ihtiyacı vardır. Yani bir tetik için yaratılış, o tetiğin çalışması için bile bir emniyet sıvabı koymuştur. Grelin o asetil transferans enzimi. Bu enzim olmadan grelin hormonu hiçbir fonksiyon yerine getiremez. Peki grelin hormonu bu tetikleyici enzimle devreye girdiği zaman neler olacak? Bunun için bir de reseptöre ihtiyaç var. Yani bir alıcıya. Bu hormon nereye hitap edecek? Ne yapacak? Bu hormon beyninizde hipotalamusa giderek growth hormon dediğimiz büyüme hormonlarının ve mutluluk hormonlarının gelişmesi ve uyarılması için çalışan bir alana hükmetmeye başlar. Şimdi buraya baktığınızda obezitenin en temel yapı taşlarından bir tanesi grelin hormonudur. Grelin hormonu üretilmezse açlık hissetmezsiniz. Grelin hormonu çok üretilir ama bahsettiğimiz enzimle aktive olmazsa yine açlık hissetmezsiniz. Ya da grelin hormonu hem üretilip hem bu enzimle aktive edildiğinde bu defa reseptörleriniz bunu algılayamayacak bir durumdaysa yine açlık hissetmezsiniz. O halde ne yapmak lazım? Obezite cerrahisinde acaba bu hormona etki edecek bazı ilaçlar oluşturmak veya kullanmak mümkün müdür? Bu şu anda mümkün değil dostlarım. Grelin hormonunu tamamen baskılamak şu anda mümkün değil. Baskıladığınızda bu hormon sadece açlığınızı değil, bu hormon aynı zamanda growth hormon dediğimiz büyüme hormonunuzu da ortadan kaldıracaktır. Bu hormon bastırıldığında kalp çalışma sistemini bozacaktır. Bu hormon baskılandığında motivasyon duygunuzu azaltacak, sizi depresyona sokacaktır. Bu hormon azalttığınızda kemik iliği ve kemik sistemlerinizde ve vücut metabolizmasında eksiklikler olacaktır. O halde ilacı burada kullanmak bugün için mümkün değildir. Peki enzimi baskılayacak ilaçlar kullanabilir miyiz? Bunların çalışmaları var mı? Evet. Bu enzimi, yani grelin hormonunu aktive edecek olan enzimi baskılayacak ilaçlar için şu anda çalışmalar yoğundur. Eğer bu enzimi baskılayarak açlık hissini ortadan kaldırabilirsek, o zaman gelecekte obezite için ciddi bir yol kat etmiş oluruz. Ama şu anda bunlar araştırma fazında. Çünkü bu ilaçları, bu enzimi aktive etmek ya da bloke etmek için bir ilaç kullanırsak, grelin hormonunun baskılanması nedeniyle oluşacak olan tüm metabolik problemleri de birlikte yaşarız. Artı verdiğimiz ilacın nereye etki ettiğini de değerlendirmek lazım. O halde üçüncü olarak obezitede grelin hormonunun etkisini azaltmak için
Bu defa reseptörlere yani hipotalamusa etki eden ilaçlar kullanabilir miyiz? Bu tip ilaçlar da çalışma aşamasında. Ama bu çok karmaşık bir farmakolojik denklem. Çünkü bu ilaçların kan beyin hattını yani kan ligor hattını geçebilmez ve beyinde hipotalamusa kadar uzanarak buradaki reseptörleri baskılaması için çalışabiliriz. Fakat bu çalışmalarda grelin hormonunun yarattığı ödül formasyonunu, onun yarattığı kardiyovasküler sistemi, nörolojik defisitleri vücut metabolizmasında baskılayacağı için burada da bir denge ve bir gelişme yakın zamanda çok gözükmemekte. Peki bu defa açlık hormonunu bastırabilmek için kullanılan diyabet ilaçlarının acaba bu konuda etkinlikleri nelerdir? Bu konuda en önemli etkinlik diyabette kullanılan son dönemlerin en önemli enjeksiyonları semaglutid ve liraglutid dediğimiz ilaçların kullanılması, bağırsaklarımızdaki GLP-1'i analog etki ederek yani onların etkilerini arttırmak suretiyle tokluk hissi oluşturarak grelin hormonunun salgılanmasını baskılayabilir. Yine aynı enjeksiyonlar midenin çabuk boşalmasını engelleyerek grelin hormonunun fazla miktarda salgılanmasını engelleyebilir. Böylece bu tip hormonlar etkisiyle açlık hissimizi bastırmak suretiyle obezite yönündeki mücadelemizi belki kazanabiliriz. Ancak bu hormonların yarattığı bu açgözlülük, bu doymak bilmezlik, bu bazı insanlarda görülen tokgözlülük gibi değerler hayata dair bazı gerçekleri de bulunduruyor. Çevrenize bakın, kardeşlerinize, yakınlarınıza, dostlarınıza, evlatlarınıza bakın. Doymak bilmeyen mideler, durmadan yemek ihtiyacı hisseden, durmadan sahiplilik hisseden, tıpkı grelin hormonunun aktive olup aktif çalışması gibi durmadan bir açgözlülükle devam eden bir yapıya sahipseniz eğer, bu sizi büyük mutsuzluklara uğratmak suretiyle grelinini tetikleyen aile içerisinde diğer enzimler gibi küçücük baskılarla, küçücük dokunuşlarla sizin mutluluğunuzu, yaşamınızı, hayatınızı tehdit eden bir açgözlülük, bir vurdum duymazlık, bir sahip olma arzusuyla allak bullak edebilir. Buraya dikkat etmelisiniz. Bu yüzden hiçbir ödül beklemeden, herhangi bir beklenti olmadan, açlık hissiniz yerine tokluk ve doygunluğu grelin hormonunun adeta diyabet iğneleriyle bastırılarak inaktif hale getirilmesinde olduğu gibi kontrol altına alabilirseniz, çevrenizde, eşinizle, çocuğunuzla, dostlarınızla, kardeşlerinizle, akrabalarınızla, iş arkadaşlarınızla ve yaşamınızla ilgili büyük mutluluğu, büyük desteği sağlayabilir, mutlu, mesut, güzel bir hayatın sahibi olabilirsiniz.